Yıllar geçecek ve Baas güzel bir rüya olarak kalacak o yılların ötesine. Filistinli şair Kemal Nasır bu satırları yazarken bugünleri görebilseydi acaba ne düşünürdü? Suriye'de 8 Aralık 2024 itibarıyla 61 yıllık Baas rejimi sona erdi. Yepyeni bir sayfa açıldı. Peki çöken tam olarak neydi? Baas'ın kuruluşu, ideolojisi, dış dünya ile ilişkileri nasıldı? GZT 10-10 Orta Doğu serisinin bu videosunda bundan sonrasını daha iyi öngörebilmek için geçmişi anlamak gerektiğinden yola çıkarak Baas'a daha yakından bakacağız. Baas Partisi tam adıyla Hizbul Baas El Arabi El İştiraki veya tam Türkçe karşılığıyla Arap Sosyalist Diriliş Partisi. Adından da anlaşılacağı üzere Baas Partisi iki ideolojik akımın, milliyetçilik ve sosyalizmin alaşımı bir ideolojinin temsilcisiydi. Elbette alaşımın iki ideolojik parçası Baas kurulmadan çok önce doğdukları Batı coğrafyasından Arap coğrafyasına 19. yüzyılın sonu itibarıyla taşınmıştı bile. Bu taşınmanın hikayesini şimdilik gelecekte hazırlayacağımız başka bir videoya bırakalım ve bu iki farklı ideolojinin Baas Partisi tarafından anlaşıldığı hallerine bakalım. Parti tüzüğünün ilk maddesi partinin en temel prensibini bütün netliğiyle ifade eder. Araplar tek bir millettir. Bu milletin tek bir devlet altında yaşaması ve kendi kaderini kendisinin özgürce tayin etmesi en doğal hakkıdır. Bu ifadeyle Baas Partisi'nin milliyetçiliğini Arap dünyasında aynı dönemde yeşeren yerel milliyetçiliklerden ayırmak gerekir ki yerel milliyetçilik vataniye kelimesiyle tarif edilir. Mısır milliyetçiliği, Suriye milliyetçiliği, Filistin milliyetçiliği gibi. Baas milliyetçiliği ise etnik temelli bir milliyetçiliktir ki kavmiye kelimesiyle karşılanır ve bütün Arapların bağımsızlığını ve tek bir siyasi çatı altında birleşmesini savunur. Nitekim parti tüzüğü partiyi Hareket Kavmiye olarak tarif eder. Tüzüğün millet kelimesini karşılamak üzere ümmet kelimesini kullandığını da not edelim. Parti tüzüğü Baas'ı ayrıca sosyalist veya Arapça tercih ettiği kelimeyle iştiraki bir parti olarak tarif eder. Bu kelime Arapçada paylaşma anlamına gelen şereke kökünden türetilir ve Türkçedeki kullanımına yakın olarak ortak olma anlamına gelir. Ancak bu komünizmle karıştırılmamalıdır. Baas sosyalizmi özel mülkiyete karşı olmayan ancak daha eşit dağılımını savunan bir ideolojidir ve kamusal mülkiyeti savunan komünizmden farklıdır. Ayrıca toplumun üyeleri arasında kardeşliğe yaptığı vurgu ile de sınıf çatışmasına vurgu yapan komünizmden ayrılır. Ancak şunu da eklemeliyiz. Baas'ın sosyalizmi sosyal demokrat çizgiye de uzaktır. Tüzüğüne göre Baas Partisi devrimci bir partidir. Sosyalist bir düzenin inşası ancak devrim ve mücadeleyle mümkündür. Arap Sosyalist Diriliş Partisi, Arap Diriliş Partisi olarak 1940 yılında Zeki El Arsuzi tarafından Şam'da kuruldu. Zeki El Arsuzi 1900 yılında Laskiye'de Alevi bir ailede doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Antakya'da tamamladı. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe okudu. 1930'da Suriye'ye döndü ve Antakya'ya tarih ve coğrafya öğretmeni olarak atandı. Burada milliyetçi faaliyetlerine başlayan Arsuzi tutuklandı, sürüldü ve en nihayetinde meslekten atıldı. 1933 yılında Fransa Manda yönetimine karşı Arap bağımsızlığını savunan Usabat El-Amal El-Kavmi veya Milli Hareket Ligi'nin kurulmasında rol oynadı ve ligin Antakya şubesini kurdu. Bu şubenin lideri olarak Hatay ilinin Türkiye'ye katılması sürecine karşı aktif muhalefet yürüttü. Hatay Türkiye'ye katılınca da Şam'a yerleşti. Burada da faaliyetlerine devam eden Arsuzi ilk önce Milliyetçi Hareket Ligi'nden ayrıldı ve 1940 yılında da Arap Diriliş Partisi'ni kurdu. Hemen hemen aynı zamanlarda Michel Eflak ve Selahattin Elbitar da Şam'da milliyetçi faaliyetler yürütüyordu. Michel Eflak 1910'da Şam'da Ortodoks Hristiyan bir ailede doğdu. Selahattin Elbitar ise Şamlı zengin bir Sünni tüccarın oğlu olarak 2 yıl sonra dünyaya geldi. Eflak Fransızların Manda döneminde açtığı okullarda eğitimini alırken Bitar eski bir Osmanlı okulunda okudu. Eğitimlerine Sorbonne'da devam eden Eflak ve Bitar ilk kez orada tanıştı. 1930'lu yılların başında Suriye'ye dönerek öğretmenlik yapmaya başlayan Eflak ve Bitar, 1941 yılında komşu Irak'ta başlayan Raşid Ali El-Kaylani hareketine destek olmak üzere Nasrat el-Irak'ı veya Irak'a desteği kurdu. El-Kaylani başarısız olduğunda ikili hareketin adını Harekat el-İhya el-Arabi veya Arap İhya Hareketi olarak değiştirdi. Arsuzi, Eflak ve Bitar'a karşı mesafeli hatta eleştirel durdu. Ancak takipçilerinin bu yeni harekete kaymasını engelleyemedi. En nihayetinde 1947 yılında Arap Diriliş Partisi ile
Arap İhya Hareketi aynı çatı altında birleşti. Yeni oluşumun adı Arap Diriliş Partisi olarak korunurken Michel Eflak parti lideri, Selahattin Elbitar ise yürütme kurulu sekreteri oldu. Arsuzi ise yeni oluşumun dışında kaldı ve kendini öğretmenlik ve diğer çalışmalarına adadı. Baas Partisi'nin sosyalist açılımı Ekrem el-Horani'nin katılımı ile gerçekleşti. 1912 yılında Hama'da Sünni bir ailede doğan el-Horani eğitimini Hama'da ve Şam'da gördü ve hukuk okudu. 1938'de Hama'ya dönerek avukatlık yapmaya başlayan Horani, ek olarak kuzeni tarafından kurulan Gençlik Partisi'nin veya Hizbuş-Şabab'ın başına geçti. Toprak sahiplerinin güçlü olduğu bu bölgede Horani, toprak reformu çağrısı yaparak ününü arttırdı. Sosyal adaletçi yönü kadar milliyetçiliğiyle de ün salan Horani, 1950 yılında partisinin ismini Arap Sosyalist Partisi olarak değiştirdi ve 2 yıl sonra Eflak ve Bitar'ın Arap Diriliş Partisi ile birleştirdi. Partinin yeni adı ise Arap Sosyalist Diriliş Partisi oldu. Baas Partisi'nin kurucu isimleri için dönüm noktası 1946 yılında Fransız manda yönetiminin sona ermesi ve Suriye'nin bağımsızlığını kazanması oldu. Ancak yeni dönem fırsatlar kadar riskler de getirdi. Zira takip eden 20 küsur yılda Suriye siyaseti oldukça çalkantılı bir döneme girdi. Arap Diriliş Partisi de bağımsızlık sonrası dönemde resmi olarak kuruldu. Parti lideri Michel Eflak, Suriye'nin ilk devlet başkanı Şükrü Kuvvetli'ye karşı 1948 Arap-İsrail Savaşı'ndaki yenilginin ardından muhalif bir tutum takındı, istifasını talep etti. Bu yüzden hapse atıldı. Hüsnü Zaim'in darbe ile iktidarı ele geçirmesinin ardındansa salıverildi. Ancak tekrar tutuklandı. Darbe ile devrilen Zaim'in ardından başkan olan Haşim el-Atassi'nin hükümetinde ise 4 ay gibi kısa bir süre dahi olsa Eğitim Bakanlığı'nı üstlendi. El-Atassi'nin darbe ile devrilmesinin ardından bütün partiler yasaklanınca Bitar'la birlikte Lübnan'a kaçtı. Ekrem Horani ise 1947'de Hama'dan meclise seçildi. Atassi'nin hükümetinde 7 aylığına Savunma Bakanlığı yaptı. Bütün partiler yasaklandığında Eflak ve Bitar gibi Horani de Lübnan'a kaçtı. Partinin liderlik kadrolarının siyasi macerası süre giderken parti tabanını genişletti. Özellikle Suriye ordusunda kadrolaştı. Aslında ordudaki Baas kadrolarının darbe tehdidi Devlet Başkanı Edip Şişekli'yi istifaya zorladı. Ancak Baas henüz iktidarı devralacak güçte değildi. 1954 yılında yapılan seçimlere katılan Arap Sosyalist Diriliş Partisi 142 sandalyelik mecliste 22 sandalye kazandı ve meclisteki en büyük ikinci parti oldu. Ancak yeni dönemde sancısız olmadı. Suriye'nin geleneksel siyasi elitlerini tasfiye etmek için Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır ile yakınlaştı. 1952 yılında yaptığı darbe ile iktidara gelen Abdülnasır'ın özellikle Süveyş kanalını millileştirdikten sonra bütün Arap dünyasında popülaritesi artmış, bu da Baas'a yaramıştı. Parti Irak, Lübnan ve Ürdün'de de taraftar bulmuştu. Abdülnasır'ın Baas gibi Arap milliyetçisi ve sosyalist ideolojisi bu yakınlaşmayı mümkün kıldı. Hatta Baas Partisi'nin çabaları belki de beklenmedik bir meyve de verdi. 1958 yılında Mısır ve Suriye Cemal Abdülnasır'ın devlet başkanlığı altında birleşti ve Birleşik Arap Cumhuriyeti adını aldı. 1956'dan 58'e kadar Suriye'nin Dışişleri Bakanlığı Selahattin Bitar, Arap işlerinden sorumlu federal bakan oldu. 1957 yılında meclis başkanı olan Ekrem Horani ise devlet başkanı yardımcısı. Nasır, Suriye'nin Mısır'la birleşmesinin şartı olarak bütün partilerin kapatılmasını istemişti. Michel Eflak bu şartı yerine getirdi ve 1958'de partiyi kimseye danışmadan kapattı. 1959'da toplanan Parti Genel Kurulu ise Eflak'ın kapatma kararını onayladı. Öte yandan Baasçılar Nasır'dan bekledikleri karşılığı göremedi. Hatta Nasır 1959'un sonunda Baas Partisi'ne karşı tavır aldı. Buna tepki olarak Ekrem el-Horani, Selahattin el-Bitar ve birçok Baasçı görevlerinden istifa etti. Parti Mısır'la birliğin geleceği üzerine ikiye bölündü. Bir kesim Mısır'la birliğe her halükarda devam etmek gerektiğini savundu. Karşı kesim tamamen ayrılmayı. Parti Genel Kurulu 1960 yılında toplandı ve 1959 yılında alınan kapatma kararını geri aldı. Öte yandan aynı genel kurul Nasır'la ilişkilerin geliştirilmesi kararını da aldı. Ancak netice değişmedi. 1961'de Suriye askeri bir darbeyle Mısır'la yollarını ayırdı. Suriye'nin Mısır'dan ayrılması Baas Partisi'ni derinden sarstı. Partinin Irak ve Ürdün kolları ayrılışı hemen kınadı ve birliğin acilen tekrar tesis edilmesi çağrısı yaptı. Lübnan kolu benzer bir çağrıyı ancak bir ay sonra yaptı. Partinin Suriye kolu daha temelden sarsıldı. Parti liderlerinden Horani ayrılışı açık açık destekledi. Hatta Nasır'a diktatörlük suçlaması yaptı. Ancak bu Horani ve taraftarlarının pozisyonu olarak kaldı. Horani partiden ayrıldı, Hama'ya döndü ve Arap Sosyalist Partisi'ni yeniden kurdu.
Partiye göre ayrılık artık bir realiteydi ve öyle kabul edilmeli. Suriye'nin demokratik, sosyalist ve halkçı bir temelde yeniden inşasına girişilmeliydi. Parti 1961 yılında yapılan Nasır sonrası dönemin ilk seçimlerine de katıldı ve 172 sandalyeli mecliste 20 sandalye kazanarak 3. parti oldu. Baas Partisi'nin bütün ülke kollarının teorik olarak bağlı olduğu, genel merkezi ise Suriye ve Mısır'ın federal bir yapı altında tekrar birleşmesini savundu. Baas'ın genel duruşunun Mısır'dan ayrılışa eleştirel yaklaşımı Suriye'deki yeni hükümeti rahatsız etti. Baas Partisi ve gazetesi kapatıldı. Hükümet ayrıca basın yoluyla yoğun bir Baas karşıtı kampanya başlattı. Bu kampanyaya Arap dünyasındaki Nasırcı gazeteler de destek verdi. Bu yoğun baskı dönemi özellikle ordu içindeki Baasçıları daha da bilemiş olsa gerek. Zira Baasçı subaylar 1960 yılı Şubat ayında Irak'ta darbeyle iktidarı ele geçirdi. Bir ay sonra da Suriye'de. Suriye'de 61 yıl sürecek Baas iktidarı böylece başlamış oldu. 1963 darbesiyle Baas içi sular durulmadı. Bilakis parti içi çetin bir mücadele başladı. Darbeyi gerçekleştiren Baas askeri kanadı, devlet başkanlığına Sünni bir aileden gelen Luay el-Atasi'yi getirdi. El-Atasi, Baas üyesi değildi ancak Mısır'la ayrılmaya karşı çıkmış milliyetçi bir subaydı. Askeri kanat başbakanlığa ise parti kurucularından Selahattin Bitar'ı atadı. Bitar, aralıklarla da olsa takip eden 3 yıl boyunca başbakanlık görevini üstlendi. 1966 yılında Baas içi darbe geldi. Genelkurmay Başkanı Salah Cedid darbeyle iktidarı devraldı ve Michel Eflak, Selahattin Bitar ve onların askeri kanattan destekçisi Emin el-Hafız'ı tasfiye etti. Salih Cedid, Baas Partisi'nin ve Suriye'nin en güçlü adamı olarak takip eden 4 yıla damgasını vurdu. Küresel boyutta süre giden Soğuk Savaş döneminde Suriye'yi Sovyetler Birliği'ne Cedid yakınlaştırdı. Rejim muhaliflerini şiddetle bastıran, parlamentoyu kapatan ve bütün partileri yasaklayan Cedid'in eli 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndaki yenilgiyle zayıfladı. Savaşta Golan Tepelerini İsrail'e Cedid kaptırdı. Cedid'in sonu 1970 yılında Ürdün ordusu ve Filistinli silahlı gruplar arasında süregiden çatışmalara müdahalesi sonrasında geldi. Savunma Bakanı Hafız Esad ve Esad'ın sağ kolu Genelkurmay Başkanı Mustafa Tlas parti içi bir darbe gerçekleştirdi ve Salih Cedid'i tutuklattı. Hafız Esad ilk önce başbakanlığı devraldı, kısa bir süre sonra da devlet başkanlığını. Mustafa Tlas ise kısa bir süre savunma bakanı oldu. 2004'e kadar bu konumda kalacaktı. Cedid ise ömrünün geri kalanını Şam'daki Mezze hapishanesinde geçirecek ve 1993 yılında bu hapishanede ölecekti. Hafız Esad'ın iktidarı ele almasıyla Baas Partisi içindeki iktidar mücadelesi fiilen bitmiş oldu. Hafız Esad gerek kendisinin gerekse partisinin konumunu sağlamlaştırmak adına adımlar attı. Nasır'la başlayan dönemin katı sosyalist iktisat politikalarını yumuşattı. Böylece şehirli tüccar sınıfı bir nebze de olsa rahatlattı. Köylülerin hayat koşullarını iyileştirici politikalar takip etti. Eğitim ve sağlık hizmetlerini taşraya taşıdı. Ulaşım ve su dağıtım sistemini geliştirdi. Köylülere tohum, makine ve kredi desteği sağlayan kooperatifler kurdu. Esad siyasi katılım kanallarını da nispeten genişletti. Bu amaçla ilerlemeci milli cepheyi kurdu ve özellikle sol tandanslı partileri bu cephe altında sisteme dahil etti. Hafız Esad için esas sorun Suriye'de İhvan'dı. Tam adıyla İhvan-ı Müslümin veya Müslüman Kardeşler Hareketi 1928 yılında Hasan el-Benna tarafından Mısır'da kuruldu. Ancak kısa bir süre içinde diğer Arap ülkelerine de Mısır'a özellikle eğitim için gelen öğrenciler tarafından yayıldı. Mısır'a eğitim için gelen kişilerden birisi de Mustafa el-Sibai'ydi. El-Eser'de okuyan el-Sibai, Hasan el-Benna ile de şahsen tanışmış ve İhvan'a üye olmuştu. Suriye İhvanı el-Sibai tarafından 1940'lı yılların ortalarında kuruldu. Hareket kısa sürede örgütlendi ve üye sayısını artırdı. 1960'lı yıllara gelindiğinde İhvan özellikle Sünni şehirli kesimler tarafından en örgütlü güçtü. Ancak Baas'a karşı takınılması gereken tutum üzerine ikiye bölünmüştü. İhvan'ın özellikle genç üyeleri Baas'a karşı silahlı cihadı savunuyordu. Mervan Hadid önderliğindeki bu grup Muhammed'in Kıtaları isimli paramiliter bir örgüt oluşturdu ve Baas'a karşı 1964-65 yılında Hama'da isyan başlattı. İsyan kısa sürede diğer şehirlere yayılsa da Suriye ordusu tarafından çok kanlı bir şekilde bastırıldı. Mervan Hadid ölüme mahkum edilmesine rağmen olayların daha fazla büyümesini engellemek için rejim tarafından affedildi. Rejim ve İhvan arasındaki ilişkiler bir süreliğine de olsa duruldu. 1973'te Hafız
Esad'ın yeni bir anayasa yürürlüğe sokmak istemesi İkinci İhvan isyanını başlattı. Esad'ın savunduğu yeni anayasa Suriye Başkanı'nın Müslüman olması koşulunu kaldırıyordu. İhvan'ın bu girişime tepkisi Suriye'nin büyük kentlerinde gösteriler düzenlemek oldu. Esad geri adım attı. Hatta Lübnan'da ikamet eden Şii din adamı Musa el-Sadr'dan Suriye Alevilerinin Şii, dolayısıyla Müslüman olduklarına dair fetva aldı. Ancak bu ve diğer adımları Mervan Hadidi ve grubunu tatmin etmeye yetmedi. Grup rejimin ileri gelenlerine suikastler düzenlemeye başladı. Mervan 1975'te rejim tarafından tutuklandı ve bir sene sonra hapishanede öldürüldü. Ancak yine de sular durulmadı. Takip eden 7 yıl taraflar arasında karşılıklı şiddet tırmandı. 1982'de rejimin gerçekleştirdiği Hama katliamı Suriye İhvanı'nın sonunu getirdi. Terör örgütü ilan edilen, üyeliği idamlık suç sayılan Suriye İhvanı katliamın ardından bir daha toparlanamadı. Rejim ise takip eden 30 yıl boyunca herhangi bir örgütlü muhalefetle karşılaşmayacaktı. Hafız Esad 2000 yılının Haziran ayında öldü. Yerine o zamana kadar adı pek bilinmeyen oğlu Beşar Esad geçti. Başlangıçta genç, iyi eğitimli bu adamla alakalı beklentiler yüksekti. Nitekim Beşar da ilk günlerinde bu beklentileri karşılayacak açıklamalar yaptı. Başkan olarak yaptığı ilk konuşmada şeffaflıktan ve demokrasiden bahsetti. Böylece Şam Baharı, yani Rebil Dimaşk başladı. Şam'da siyasi ve sosyal problemlerin tartışıldığı, Komünist Partisi'nden Baas Partisi üyelerine kadar birçok farklı kesimin buluştuğu onlarca forum yapıldı. Şam Baharı'nın verdiği ümitle 27 Eylül 2000 günü 99 Suriyeli entelektüel bir araya gelerek bir açıklama yayımladı. Açıklama, olağanüstü halin kaldırılması, siyasi suçluların salıverilmesi, sürgündeki Suriyelilerin geri dönmelerine izin verilmesi, Baas Partisi'nin siyasi tekelinin kaldırılması ve fikir özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklere yasal koruma talepleri içeriyordu. Bu açıklamaya Beşar'ın ilk tepkisi olumlu oldu. 2000 yılının Kasım ayında yüzlerce siyasi suçlu salıverildi ve Mezze hapishanesi kapatıldı. Ancak Baba Esad'ın ölümüyle başlayan Şam Baharı sadece bir yıl sürdü. 2001 yılı sonbaharında yeni bir tutuklama dalgası başladı. Ülkedeki forumlar tek tek kapatıldı ve Beşar kendi gücünü sağlamlaştırma adımları attı. Bu doğrultuda babasına sadık kalmış bazı isimler tasfiye edildi. Bu isimlerden birisi de Baba Esad'ın Savunma Bakanı Mustafa Tlas'tı. Tlas 2004'te Savunma Bakanlığı'ndan alındı. Hafız Esad'ın diğer bir Sünni destekçisi, Başkan Yardımcısı Abdülhalim Haddam da aynı yıl istifa etti. Haddam 2005'in Aralık ayında Suriye'den kaçtı. Tlas ailesi ise 6 yıl sonra ülkeyi terk etti. 2011 yılına girilirken Beşar 10 yıllık iktidarında ne ekonomik reformları ne de insan hakları reformlarını hayata geçirmişti. Yaptığı, babasından devraldığı haliyle şiddete programlanmış rejimi devam ettirmek oldu. Halbuki daha reformist bir ajanda ile 2011 yılı Mart ayında kapısını çalacak olan Arap Baharı'nı daha farklı atlatabilirdi. Neticede Suriye 13 yıl sürecek bir iç savaşa sürüklendi ve Suriye halkı büyük bir bedel ödedi. Esad rejiminin bu kadar uzun süre dayanabilmesi elbette aldığı dış destekle mümkün oldu. Özellikle İran ve Rusya'dan. Suriye'nin İran ve Rusya ile ilişkileri ayrı bir videoyu hak edecek genişlikte bir konu. Şu kadarını bu videoda söylemekle yetinelim. Suriye-Rusya ilişkilerinin temelleri Soğuk Savaş döneminde atıldı. Suriye, Baas öncesi dönemde bile Sovyetler Birliği'nden askeri ve ekonomik yardım almaya başladı. Baas iktidarı döneminde ilişkiler askeri, ekonomik hatta kültürel olarak daha da güçlendi. Güçlenen ilişkilerin en net göstergesi 1971'de Sovyetler Birliği Tartus'ta deniz üssü açtığında oldu. Bir de Suriye'nin bütün Arap devletleriyle zıt düşerek 1979'da Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalini kınamamasıyla. 91'de Sovyetler Birliği'nin dağılışı önemli bir dönüm noktası oldu. Zira takip eden yıllar boyunca Rusya kendi iç sorunlarıyla boğuştu. Hatta Tartus'taki deniz üssü nadir kullanımlar dışında kapalı kaldı. İlişkiler 2000'li yıllarda tekrar canlandı. Rusya 2005'te Suriye'nin Sovyetler döneminden kalma borcunun %73'ünü sildi ve Tartus üssünü yeniden canlandırmaya girişti. Üs Arap Baharı boyunca Rusya'nın Suriye'ye sağladığı askeri yardımların giriş noktası oldu. Rusya'nın Suriye iç savaşına müdahil olması ise 2015 yılı Eylül ayında oldu. Rusya'nın müdahalesi Esad rejiminin en zayıf kaldığı, hatta yıkılmasına ramak kaldığı anda geldi ve ona can suyu oldu. Suriye'nin İran'la ilişkilerine gelince,
1979 devrimi öncesi dönemde İran ve Suriye Soğuk Savaş'ın iki farklı kampında konumlandı. 79 devrimiyle bu durum değişti. Yeni rejimin katı anti-Amerikancı ve anti-İsrail duruşu iki ülkeyi yakınlaştırdı. Suriye, İran'daki yeni rejimi tanıyan ilk Arap devleti oldu. 1982'de taraflar kritik işbirliği anlaşmaları imzaladı. İlişkiler takip eden yıllarda daha da güçlendi. 2000'ler itibarıyla İran ve Suriye, Irak, Lübnan ve Filistin'de destekledikleri örgütlerle Libyalı bir gazetenin tabiriyle direniş eksenini oluşturuyordu. 11 Eylül terör saldırıları sonrası Amerika'nın Orta Doğu bölgesinde takındığı saldırgan tavır iki ülkeyi ilişkileri daha da geliştirmeye itti. Arap Baharı patlak verdiğinde Suriye, İran'ın sadece Orta Doğu'da değil, bütün dünyadaki en yakın müttefikiydi. Nitekim İran, Esad rejimine Arap Baharı boyunca sunabileceği desteğin her türlüsünü sundu. İran'ın bu desteği Suriye Savaşı'nın daha da uzamasına yol açtı. Baas dönemi boyunca Türkiye ile ilişkiler yine başlı başına videoluk ve üzerine devasa boyutta yazın olan bir konu. Kısaca değinirsek, Türkiye-Suriye ilişkileri Soğuk Savaş boyunca gergin kaldı. 1990'lı yılların sonunda ise taraflar savaş noktasına bile geldi. Hatay konusu, tarafların farklı kamplarda konumlanması, Türkiye'nin İsrail ile nispeten iyi ilişkileri, Suriye'nin topraklarında terör örgütü PKK'ya açtığı alan. Bu geçmişe karşın 2000'li yıllar Türkiye-Suriye ilişkilerinin tanınmayacak boyutta iyileşmesine şahitlik etti. Ticaret hacmi arttı. Taraflar 2009 yılında karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdı. Ortak askeri tatbikat gerçekleştirildi. Suriye ile ilişkilerde kat edilen mesafe, Türkiye'nin Suriye'de Arap Baharı ile başlayan sokak protestolarına karşı tutumunu bile etkiledi. Ancak rejimin muhalefete karşı daha da fazla şiddete başvurması ilişkileri artık sürdürülemez hale getirdi. Protestolar başladıktan 1 yıl 2 ay sonra Türkiye Şam'daki elçiliğini kapattı. Suriyeli diplomatları ise sınır dışı etti. 8 Aralık 2024'te Şam'ın muhaliflerin kontrolüne geçmesi ve 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası 14 Aralık 2024'te Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı. Yıllar geçecek ve Baas güzel bir rüya olarak kalacak o yılların ötesine. Filistinli şair Kemal Nasır bu satırları yazarken bugünleri görebilseydi acaba ne düşünürdü? Suriye'de 8 Aralık 2024 itibarıyla 61 yıllık Baas rejimi sona erdi. Yepyeni bir sayfa açıldı.